Sevgili anne ve babalar, Hipokrat TV ailesi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yeni doğan bebeklerle ilgili bir konuşma yapacağım bugün. Her bebek için yapılan bazı rutin uygulamalar var doğumdan sonra. Bu uygulamalar içinde en önemlilerinden birisi de yeni doğanlarda tarama testleri yapmak. Bazı hastalıklar var. Yeni doğan bebek döneminde hiç bulgu vermeyen, bebekler büyüdükçe yavaş yavaş sinsi bir şekilde bulgu vermeye başlayan ve tanı koyduğumuz zaman eğer bebeğin yaşı ilerlemişse birçoğunda geriye dönüşsüz zeka geriliği olan hastalıklar. Bunlar hayatını bebeğin çok olumsuz yönde etkiliyorlar. Hatta bunlardan bir tanesi mesela fenilketonuri, şimdi ondan bahsedeceğim. Ciddi şekilde zeka geriliği oluyor ve acayip de kuvvetli çocuklar oluyorlar. Bedensel olarak bu çocukları zapt edebilmek, onları günlük hayata adapte edebilmek çok zor oluyor. Ama eğer siz bu hastanın tanısını bebekken koyarsanız bu çocuklar tamamen sağlıklı olarak, tamamen normal bireyler olarak yetişebiliyorlar. İşte tarama testlerinin önemi ülkemiz için çok büyük, bebeklerimiz için çok büyük. O nedenle asla hiçbir bebeğin tarama testi yapılmadan evine gönderilmesini doğumdan sonra biz istemiyoruz. Peki ne demek tarama testleri ve nasıl yapılıyorlar? En çok yapılan tarama testleri metabolik hastalıklara karşı yapılan tarama testleri. İşte bu metabolik hastalıklar vücudumuzda şu anda bile hepimizin vücudunda olmakta olan binlerce, on binlerce kimyasal reaksiyonlardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesinde problem olduğu zaman ortaya çıkan hastalıklar. Binlerce kimyasal olay oluyor vücudumuzda. Bir tanesi gerçekleşmedi diyelim. Biz çok ağır hasta olabiliyoruz. Hatta bebeklerde bu olursa bu bebekler gerçekten bazen hayatta tutunamıyorlar bile. İşte biz bu hastalıkları çok erkenden anlayalım diye tarama testlerini yapıyoruz. Şöyle oluyor. Siz doğum için hastaneye gidiyorsunuz, bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz, emzirmeye başlıyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor. Artık hastaneden eve dönme zamanı geldi. Bebek hemşireleri diyorlar ki size, bebeğinizin topuğundan kan alacağız. İşte bu topuk kanı dediğimiz uygulamayla birçok hastalığın tanısı daha bebek birkaç haftayı doldurmadan önce günler içinde konuyor. Ve bu tarama testinde, yeni doğan taramalarında kullanılan yöntemler kolay, ucuz, basit, risk olup olmadığını gösteriyor ve birkaç gün içinde sonuçlanıyorlar. İşte topuk kanı için bebeğinizin topuğundan kanlar alınıyor. Bir kurutma kağıdına benzer özel bir filtre kağıdına bu kan emdiriliyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından bu kandan analizler yapılıyor. Şimdi metabolik hastalıklar o kadar çok sayıda ki hangi birisini tarayalım, hangi birisine bakalım? Burada her ülke kendi vatandaşlarında en çok gözüken hastalıkları tarıyor. Şimdi Türkiye için konuşacak olursak, Türkiye'de topuğundan bebeğin kan alarak yaptığımız metabolik tarama testlerinde şu ana kadar 4 hastalık taranıyordu. Şimdi 5.'si de geldi. İşte şimdi bunlara bakalım. Ekranda görüyorsunuz. Türkiye'de yeni doğan taramasında baktığımız hastalıklar. Bunların başında fenilketonuri geliyor. Fenilketonuri hastalığı 1993 yılında ben pediatri asistanı iken Türkiye çapında taranmaya başlandı. Doğan bütün bebeklerin topuklarından kan alındı ve bu kanlardan yapılan testlerde fenilketonuri hastası olduğu daha bebekken anlaşılan vatandaşlarımız hemen bu hastalığa karşı tedavi altına alındılar. Bu hastalığın özel bir beslenme stili var. Bu şekilde beslenerek bakın 93, 2003, 2013, 2023'te 30 yaşına gelecekler. Şu anda 20'li yaşlardalar ve gayet de sağlıklılar. Sadece özel şekilde besleniyorlar. Ve Türkiye'de çok sayıda fenilketonuri hastası olan bebek bu tarama testi sayesinde tamamen sağlıklı olarak yaşıyorlar. Daha sonra uzun yıllar sadece fenilketonuri taraması yapıldıktan sonra 2007 yılında artık hazır fenilketonuri taraması için kan almışken hipotiroidi taraması da yapalım kararı alındı. Çünkü Türkiye'de ciddi şekilde hipotiroidi hastası olan bebekler de çıkıyordu. İşte bu hipotiroidi taramasında bebeğin topuğundan alınan kanda
tiroid hormonları değil, beyinden salgılanan tiroid çalışmasını sağlayan bir hormon TSH bakılmaya başlandı ve bu da çok başarılı oldu. Her yıl yüzlerce hipotiroidi hastası olabilecek olan bebek bu topuktan alınan kanla erkenden tanınırlar ve son derece ucuz, çok kolay uygulanan bir ilaç tedavisiyle hipotiroidisi olan bebeklerin tamamen sağlıklı bir şekilde topluma katılmaları sağlandı. 2007'den itibaren bu testler yapılabiliyor. Yani hipotiroidi için de 12-13 yıl geçmiş aradan. Mükemmel. Üçüncü taramamız biyotindaz eksikliği taraması. Biyotindaz eksikliği de vücudumuzda biyotin denen vitaminimizin, H vitamini diye geçer, yapılmasında rol alan biyotindaz dediğimiz enzimimizin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık. Bu da çok ciddi hayati tehlikelere, bebeğin havale geçirmesine ve ölmesine kadar giden, daha bebeklik döneminde, bu bebeklik döneminde ölümcül olabiliyor bir hastalık. Biyotindaz eksikliği taraması da 2009 yılında başladı. Ve böylece her yıl gene 100'ün üzerinde sayıda biyotindaz eksikliği olan bebeğimizin tamamen sağlığına kavuşması erken tanıyla sağlandı. Ve 2015 yılında da bu tarama testlerine kistik fibroz taraması eklendi. Kistik fibroz da bir metabolik hastalık. Özellikle yeni doğan döneminde safra yollarında, bağırsaklarda tıkanıklıkla mekonyum ilosu şeklinde, kolestaz dediğimiz kanda direkt bilirubin dediğimiz maddenin artışıyla, karaciğer sorunlarıyla, arkasından bağırsaklarla ve daha sonra akciğer sorunlarıyla ortaya çıkan çok komplike bir hastalık. Bu bebekler ciddi şekilde beslenme bozuklukları, ciddi şekilde bağışıklık yetmezliği ve çok ağır enfeksiyonlara yakalanarak bebeklik dönemlerinde kaybedilebiliyorlar. Erken tanı koymak kistik fibroziste çok ciddi şekilde yaşam kalitesini arttırıyor ve hayati riskleri en aza indiriyor. O nedenle Türkiye'de artık kistik fibrozis taraması da rutin hale gelmeye başladı. Ve artık şu anda ben 2019 Ağustos ayında bu konuşmayı yapıyorum. Şu dönemde pilot çalışması yapılan ve çok başarılı sonuçlar elde edilen yeni bir tarama testimiz de ekleniyor. Konjenital adrenal hiperplazi, ekranda görüyorsunuz en alt satırda. Bu konjenital adrenal hiperplazi de özellikle vücutta kortizol dediğimiz bizi hayata bağlayan hormonumuzun yapılamamasıyla birlikte giden bir hastalık. Bebek doğduğu zaman tamamen normal ama biz eğer bu hastalığın tanısını koyamazsak birkaç gün içinde vücuttaki kortizol düzeyi çok düştüğü için, çünkü yapılamıyor kortizol ve bebek bizi çok kötü bir tabloda geri geliyor. Enfeksiyon zannediliyor, sepsis zannediliyor ama vücutta kortizol yok. Akut surenal yetmezlik tablosuna gelip bebeklik döneminde kaybedilebiliyor. Bunun çok farklı tipleri var. Tabii ben en ağırından söyledim. Mesela kız bebeklerde, erkek bebeklerde cinsel gelişimdeki değişiklikler, ambiguous genital dediğimiz mesela kızlarda dışarıdan baktığın zaman o bebeğin kız mı erkek mi olduğunu anlayamıyorsunuz. Çok karma karışık bir genital yapı. Hep bunlar konjenital adrenal hiperplazinin formları, değişik formları. İşte bu en ağır şekli kortizol hormonumuzun yapılamaması nedeniyle ölümcül olabilecek olan konjenital adrenal hiperplazi, bebeğin topuğundan alınan bir damla kanla erken tanınırsa son derece basit, çok ucuz bir şekilde onun küçücük böyle beyaz tabletleri var. Bu tabletlerle tedavi edilebiliyor. Yani sevgili anne ve babalar, doğumdan sonra biz bebeğinizin topuğundan kan alıyorsak, onun canını birazcık yakıyorsak bunun çok ciddi şekilde bir anlamı var, bir faydası var. İlerleyen dönemlerde çok ciddi sağlık sorunu oluşturabilecek hastalıkların erkenden tanısını koyup erkenden tedavisini yapmak için. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok titiz davranıyor. Türkiye'de doğan, ister devlet hastanelerinde ister özel hastanelerde doğan bütün bebeklerde bu tarama testlerini yaptırıyor. Tanıyı erkenden koyuyoruz ve tedavilerini erkenden başarıyla yapıyoruz ve bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Biz hekimlerin en büyük amaçlarından birisi de koruyucu hekimlik yapmak, hasta olmalarını engellemek bebeklerin. İşte Hipokrat TV'de de bizim görevlerimizden bir tanesi sizi bu konuda bilgilendirmek. Çünkü unutmayın, bilgili olmak demek, rahat olmak demektir, endişesiz olmak demektir, mutlu olmak demektir. En büyük
hayattaki sermayemiz aslında bilgimiz. Hipokrat TV ailesi olarak hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.